Atölye Masal YouTube kanalımdan herkese merhabalar arkadaşlarım. Bugün sizlerle şirin karpuzları öreceğiz. Bu karpuzları bu süsü olarak, anahtarlık olarak kullanabilirsiniz. Arzu ettiğiniz şekilde değerlendirebilirsiniz. Belki kulp süsü yaparsınız. Tercih size ait. Şöyle göstermiş olayım size çepeçevre. Şöyle de minimal boyutunu da hemen size göstermiş olayım. Yaklaşık 8 santim civarında. Kullanacağınız malzeme, el ayarınız, tığınız boyutunu tabii ki etkileyecek. Bu şekilde bir karpuz çalışmış olacağız arkadaşlarım. Hadi gelin malzemelerimize bir bakalım. Karpuz anahtarlık için arkadaşlar bize yeşil, kırmızı, beyaz renklerde ipler gerekli. Tonunu farklı olarak ve farklı içerikli bir ip kullanarak yapacağım ben. Pamuklu iple çalışmıştım daha önce. Ve siyah ipe ihtiyacımız var bir miktar. Gözlerimiz 6 milim arkadaşlar. Elyaf cımbızımız, 2,20 tığımız ve makasımız var. Tarifime geçmeden önce kanalıma ücretsiz abone olabileceğinizi hatırlatmak isterim. Bildirimlerinizi açmayı unutmayın arkadaşlar ve kaydedebilirsiniz videoya aynı zamanda. Bildirimleri açmanız tariflerimden anında haberdar olmanızı sağlıyor. Hadi gelin şimdi tarifime geçelim. Tabanı yaparak başlıyoruz. Zincir üzerine kuracağız arkadaşlar. İpimi kilitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13 zincir çekiyorum. Dönüyorum arkadaşlar. İkinci zincirden örmeye başlıyorum. Şöyle ilkine bir arttırma yapalım. Ve şimdi zincirlerin üzerine her birine bir sık iğne yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 sık iğnemizi yaptıktan sonra kalan bir zincirimizi arkadaşlar aynı yere 1, 2, 3 defa sık iğne yapıyoruz. Ve devam ediyoruz karşı taraftan. Şimdi şurayı kullandık. Şuradan devam edeceğiz. 1, 2, şu ipimi de içinden yürütüyorum ben. 3, 4. Arkadaşlar bakın, zincir kullanımıma dikkat ettiğinizde arada herhangi bir açıklığımız olmadı. Muntazam bir başlangıç olacak. Bununla ilgili de ayrıntılı teknik bir videom var. Onu da açıklamalı kısmına bırakayım. İzlemediyseniz muhakkak izleyin bu tekniği bilmiyorsanız. Çok keyif alarak kullanacaksınız örgülerinizde. Muntazam bir görüntü yaratıyor çünkü. 4 sık iğnemizi yaptık. Şöyle biraz daha yürütelim. 5, 6, 7. Şu arkaya bırakabilirim artık. Evet. 8. Şurada bir sık iğnem var. 9 ve 10. Şöyle alayım mı? 10. sık iğnemizi de yaptık. Şimdi sayalım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 sık iğnemiz oldu arkadaşlar. Başta bir arttırma yapmıştık. Aynı yere bir tane daha batıyoruz. Oraya da 3 yapmış oluyoruz ve 26 sık iğne elde etmiş oluyoruz arkadaşlar. Şöyle farklı iple bir ilmek belirleyici yapalım ve devam edelim. Şimdi 3 arttırma yapacağız arkadaşlar. Birinci arttırmamı yapıyorum. İkinci arttırmamı yapıyorum. Üçüncü arttırmamı yapıyorum. 10 sık iğne düz örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10. 3 sık iğne arttırma tekrar yapıyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3. Şöyle yapalım. Ve düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şöyle ipimi çekeceğim. Hemen bir sayalım arkadaşlarım. Kaç tane oldu sık iğnemiz? 1, 2, ikişer sayayım. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 tane sık iğnemiz var arkadaşlar. Son sık iğne, son sıramızı da örelim şimdi. 13 sık iğne yapıyorum. 1, şöyle şu araya alayım hatta. Belirleyicimi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 sık iğneden sonra bir arttırma yapıyorum. 15 sık iğne yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bir arttırma yapacağım. Şöyle ipimi biraz alayım. 1, 2 sık iğne öreceğim. Son sıramızda tamamlamış olduk. Bir sayalım hemen. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 sık iğnemiz var arkadaşlar. Şimdi bu şekilde tabanımızı tamamlamış olduk. Tabanımızı bitireceğiz arkadaşlar. İpimizi keselim. Şöyle içinden çekiyorum arkadaşlar. Nasıl kapatıyorum onu da size göstermiş olayım. Bakın. Kestikten sonra buradan değil bir sonraki sık iğneden ipimi çekiyorum benden taraftan. Sonra bu ilmeğin içine dönüp ipi tekrar buraya alıyorum ve arkaya bırakıyorum. İğne yardımıyla da arkada kaybediyorum. İşte bu şekilde bir taban oluşturmuş oluyoruz arkadaşlar. Şimdi kırmızı ipimizle bir başlangıç yapıyoruz arkadaşlarım. Sihirli halkayla başlıyorum. Halkamın içerisine 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 sık iğne yapıyorum. Sihirli halkama şöyle çekerek kapatıyorum. Birazcık daha sıkıştıralım. Evet. Şimdi arkadaşlar başlangıç noktamızdan 2 tane sık iğne öreceğiz. Şu birinci sık iğne, şu ikinci sık iğne. Şu ipimi şöyle alayım. Şu ilk sık iğnemizin içinden çekelim. Şurası bizim başlangıç noktamız olmuş olsun. 2 sık iğne ördükten sonra bir artırma yapacağız arkadaşlar. Aynı ilmeği 2 defa batıyorum. Sonra tekrar 1, 2 sık iğne yapıyorum. Bir arttırma yapıyorum. Elimde 8 tane sık iğne olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Şimdi örmeye devam edelim. Bir sık iğne örüyorum. Bir arttırıyorum arkadaşlar. Biraz elinizdeki parça kıvrılacak. Şöyle form verin.
Şimdi 3 sık iğne örüyorum. 1 2 3 ve 1 arttırıyorum. 1 2 sık iğne örüyorum. Sırayı tamamlıyorum. Bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sayımızı 10'a çıkartmış olduk. Şöyle farklı bir renkte ip kullanmış olalım arkadaşlar. Belirleyici olarak. Evet. Şimdi devam edeceğiz. 2 sık iğne örüyorum. 1 arttırıyorum arkadaşlar. 1 sık iğne örüyorum. 1 arttırıyorum. 2 sık iğne örüyorum. 1 arttırıyorum. 1 sık iğne örüyorum. 1 arttırıyorum. Şöyle hemen bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 sık iğnemiz oldu. Şimdi 5. sıraya geçelim. Şöyle yapayım. 3 sık iğne örüyoruz. 1 2 3 1 artırıyoruz. 1 2 sık iğne örüyoruz. 1 artırıyoruz. 1 2 3 sık iğne örüyoruz. 1 artırıyoruz. 1 2 sık iğne örüyoruz. 1 artırıyoruz. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 sık iğnemiz oldu arkadaşlar. Şöyle ilmek belirleyicimizi şöyle alayım. İlk ilmeğimiz olacak. Soldaki tarafı. Şimdi 4 sık iğne örüyoruz. 1 2 3 4 1 arttırıyoruz. 1 2 3 sık iğne örüyoruz. 1 arttırıyoruz. 1 2 3 4 sık iğne örüyoruz. 1 arttırıyoruz. 1 2 3 sık iğne örüyoruz. 1 arttırıyoruz. 22 sık iğnemiz olmuş olacak arkadaşlar. Birkaç sıra daha devam edeceğiz bu işleme. 1 2 3 4 5 sık iğne örüyoruz. 1 arttırıyoruz. 1 2 3 4 sık iğne örüyoruz. 1 arttırıyoruz. 1 2 3 4 5 sık iğne örüyoruz. 1 artırıyoruz. 1 2 3 4 sık iğne örüyoruz. 1 arttırıyoruz. Şimdi arkadaşlar 6'dayız. 3 4 5 6 sık iğne örüyoruz. 1 arttırıyoruz. 1 2 3 4 5 sık iğne örüyoruz. 1 arttırıyoruz. 1 2 3 4 5 6 sık iğne örüyoruz. 1 arttırıyoruz. 1 2 3 4 5 sık iğne örüyoruz. 1 arttırıyoruz. Bakın arttırmalar hep dikkat ederseniz birbirinin üzerine denk geldi arkadaşlar. Şimdi son kez yapalım. 1 2 3
4, 5, 6 ve 7'deyiz. Bir artırıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 örüyoruz. Bir artırıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 örüyoruz. Bir arttırıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 örüyoruz. Bir arttırıyoruz. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 sık iğnemiz oldu. Taban kısmını yaparken de yine 34 sık iğne de bitirmiştik arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? 5 sıra boyunca herhangi bir işlem yapmadan kırmızı ipimizle düz öreceğiz arkadaşlar. Ben hızlıca örüyorum. Evet arkadaşlar, 5 sıra düz ördüm, tamamladım. Şimdi gözlerimizi takalım. Öncelikle başlangıç noktamızı arkada bırakıyorum. Gözleri 13. ve 14. sıralar arasındaki boşluklara takacağız. Hemen sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bakın şu araya denk gelecek. Bu araya takacağız. Öncelikle biraz sıramızı uzatalım. Biraz daha uzatalım. Şimdi beyaz renkli ipe geçelim. Birkaç sıra ördükten sonra gözlerimizi takmamız daha uygun olacak arkadaşlar. Örerken bize zorluk çıkarmasın. Beyaz renkli ipime geçişimi yapıyorum. Renk geçişi ile ilgili de videolarımın linklerini ekleyeceğim arkadaşlar. Onları da izleyip farklı teknikler öğrenebilirsiniz. Şimdi yapacağımız işlem, beyaz renkli ipime geçtikten sonra bir sıra arka ilmekleri alarak kaydırma yapıyorum arkadaşlar. Şöyle arka ilmeklerden alıyorum. Beyaz renkli ipimle bir sıra ilmek kaydırma yapıyorum. Hemen yapıyorum ben. Tamamladık. Şimdi kırmızı ipimizi kesebiliriz. Çünkü kullanmayacağız arkadaşlar. Şöyle arkadan da sağlamlaştıralım. Şöyle içeride bırakabilirim. Şimdi arkadaşlar bir sırada sık iğne öreceğiz. Arka ilmeklerden alıyorum. Yine bu ilmek kaydırma yaptığınız sırayı çok fazla sıkarak yapmayın arkadaşlar. Elinizi birazcık gevşek bırakın. Onu ayarlayabilirsiniz. Aksi takdirde örmeniz çok zor olacak. Çok gevşek bırakırsanız da hoş görüntü olmaz. Şimdi bir sık iğne de 34 sık iğnemiz vardı zaten. Bir sırada düzeltiyorum. Düz herhangi bir işlem yapmadan öreceğiz. Bir sıra sadece beyaz renk kullanacağım arkadaşlar arada. Yeterli olacak zaten. Üzerine de yeşil iple devam edeceğiz. Evet. Son sık iğnemi de örüyorum. Kapatmıyorum arkadaşlar. Yeşil renkli ipime geçiyorum. Evet. Şöyle sıkıştıralım. Şimdi aynı işlemi burada tekrarlayalım arkadaşlar. Yeşil renkli ipimizle elimizin ayarına göre ilmek kaydırma yapıyoruz. Dediğim gibi ne çok sıkın ilmek aralarınızı ne de çok gevşek bırakın. Buna dikkat ederseniz geçişleriniz çok güzel olur. Bu renk geçiş tekniğini de daha muntazam bir görüntü olması adına yapıyorum. Dediğim gibi
2 tane videom var renk geçişi ile ilgili. Farklı şekillerde renk geçişleri yapıyoruz. Onları da izleyebilirsiniz. Evet. Son ilmeklerimi de örüyorum. Tamamladım. Şimdi arkadaşlar yine arka ilmekten alarak öreceğiz. İplerimi sağlamlaştırıyorum arkadan. Araları açılmasın. Beyaz renkli ipimizi de kesebiliriz. Dediğim gibi sadece bu sıralar için kullanılacaktı. Devam etmeyeceğiz onlarla örmeye. Evet. Şimdi 34 sık iğne örüyoruz arkadaşlar. Arka ilmekten alarak bir tam tur hızlıca ben dönüyorum. Evet arkadaşlar, turu tamamladım. Şimdi şöyle bir bakalım yaptığımız işlemlere. Şöyle bir görüntümüz oldu. Gözlerimizi takalım arkadaşlar. Şöyle gözleri alayım. 13. ve 14. sıraya demiştik. Buraya denk geliyordu. Şimdi şöyle ortalıyorum arkadaşlar. Başlangıç noktama. Ve şuralarda olacak. Şöyle şuraya gözlüğümü takıyorum. Sayısı yok arkadaşlar. Göz kararı ortalayarak yapabilirsiniz. Sadece hangi sıraya takmanız gerektiğine dikkat edin lütfen. Şöyle 3 tane sık iğne bırakıyorum arada. Şöyle makasımla şöyle genişletiyorum ve takıyorum. Evet, bakın. Buralar uygun. Şimdi gözlerimizi kilitleyelim. Şöyle diğerinin de arkasını kilitliyorum ve tamamlıyorum. Evet. Şimdi arkadaşlar yeşil iple devam edeceğiz. 4 sıra herhangi bir arttırma eksiltme yapmadan 34 sık iğneyi öreceğiz. Ben örüp geliyorum arkadaşlar. Evet. Şimdi tamamladım arkadaşlar ben. İpimizi şöyle uzunca keseceğiz. Dikiş yapacağız çünkü arkadaşlar. Şöyle iğnemi de alayım. Dikişle birleştireceğiz. Tabana uzunca bir ip alıyorum. İğnemi geçiriyorum. Şimdi şöyle yapacağım. İçinden geçireyim arkadaşlar. Şöyle almış oldum. Şimdi ne yapıyorum? Buraya değil, bir sonrakine değil, yanındakinden arkaya doğru çekiyorum. İlmeğimin içinden geçiriyorum. Pürüzsüz bir geçiş yapmış oluyorum. Şöyle yapmış oluyorum arkadaşlar. Bu da bitirme tekniğidir. Bunu da öğrenmiş olalım. Şimdi arkadaşlar bu şekilde bir parçamızı tamamladık. Diğer taban kısmını alıyorum. Şöyle ipini de birazcık içeriye çekelim bunun da. Şu şekilde ipimi kolay geçireceğim. İğnemin ağzı birazcık ince ama ona rağmen geçirdim. Şöyle alıyorum. İpi iğneye nasıl geçirdiğimi soran arkadaşlarım oluyor. Bunun için de bir video bıraktım arkadaşlar. Keyifli bir video oldu açıkçası. Çeşitli kalınlıktaki ipleri de nasıl iğneye kolay geçiririz onu da anlattım. Şimdi şöyle taban kısmını alt kısmını dikeceğiz arkadaşlar. İkisinin de ilmekleri eşit. 34 ilmek. Şöyle katlayın. İkiye katlayın. Şöyle orta yerini bulun arkadaşlar. Nereye denk geliyor bakalım. Şöyle.
iç kısımdaki ilmekten alıyorum. İç kısımdaki ilmekten alıyorum. Bu şekilde başlayacağız ve devam edeceğiz. Şimdi ilk sabitlememizi yapmış olduk. İpim arkada. Bir tabandaki ilmekten içeriye doğru alıyorum. Şöyle dolaşmasın. Yanlış şekilde geçirdim arkadaşlar. Diğerinin içinden geçti. Şimdi düzelttim. Bir de ördüğümüz gövde kısmından alıyorum. İpim altta ve çekiyorum. Evet, ipim arkada. Bir tabandan, bir gövdeden alıyorum arkadaşlar. Bir tabandan, bir gövdeden. Şu şekilde yaparsanız daha kolay olacak. Sola doğru çekiyorum. Bu şekilde tutun elinizde ürünün parçalarını. Sola doğru çekin. Daha kolay olacaktır. Şöyle sıkıştırıyorum. Bakın. Etrafını dönüp geliyorum arkadaşlar. Boşluk bırakacağız. Elyaf dolumu yapacağız. Şimdi buraya kadar dikişi ben saldım arkadaşlar. Şöyle bakın. Şu şekilde göstermiş olayım. Şimdi elyaf dolumu yapalım buradan. Kapak gibi şu şekilde bir bıraktım ben. Güzelce dolumumuzu yapalım. Şu tepe noktasına elyaf gitsin istiyorum. Şu ipimizi çıkaralım. Evet. Örgünüzde doldururken elyaf yerleştirmek çok önemli arkadaşlar. Bu noktalara dikkat edin. Elyafınızı parça parça yerleştirmeye özen gösterin. Bir yandan elimizle şekil veriyoruz. Bir yandan dolduruyoruz. Boşlukları yoklayarak doldurun arkadaşlar. Eşit miktarda dolduğuna emin olun. Şimdi şu taban kısmındaki köşeye de güzelce dolum yapalım. Bakın şu şekilde dolduruyorum. Henüz biraz daha ihtiyacımız var. Bakalım. Bir miktar daha gerekli. Evet. Birazcık daha dikiş yapalım. Kapatmadan yine köşeden bakarız arkadaşlar. İlmekleri atlamadan dikmeye özen gösterin. Sayılarımız eşit olduğu için zaten denk gelecektir. Önemli olan ilk başlangıç. Başlangıcı doğru zaten sabitlerseniz ilerlemeniz de o yönde doğru olacak. Amigurumi örgüler de öyledir arkadaşlar. Başlangıcınızı doğru sayıyla başlarsanız, tarifte doğruysa tabi, örgünüzü sorunsuz devam ettirebilirsiniz. Örerken de tabi sayıları doğru uyguladığınızdan emin olmanız lazım. Evet. Şimdi buradan da bir miktar elyaf koyalım. Şu iç kısma doğru koyuyorum.
Daha fazla koymayalım arkadaşlar. İlmeklerimizin arasında da zarar vermiş olmayalım. Şimdi en son bu taraftan almışım. Tabandan alıyorum. Evet. Tamamlamış olduk arkadaşlar. Şimdi şöyle uzak bir noktadan çıkıyorum. Bu şekilde elimizle düzeltebiliriz. Şurada ipimi sabitleyeceğim. Şu iç taraftan alayım. İçinden geçiriyorum. Şuradan alalım. Şöyle yine uzak bir yerden alalım. Şöyle alıp ipimizi kesebiliriz artık. Evet. Şimdi örümümüzü tamamlamış olduk arkadaşlar. Şöyle köşe elyaflarını da yerleştirelim. Evet. Bu şekilde düzenliyorum arkadaşlar. Şimdi siyah renkli ipimizle süslemelerimize geçelim. Orta kalınlıkta bir ipim var arkadaşlar. Katlarını ayırıyorum. İnce katlarını kullanacağım. Öncelikle göz detaylarını yapalım. Şöyle yan kısmından, gözün yanından alıyorum. Şuradan arkadaşlar uygun olur, bir bakalım. Şöyle çıkartıyorum. Sonra tekrar yanına geliyorum gözün. Ama tam dibine değil, bir sık iğne boşluk bırakacak şekilde geliyorum ve ilk yaptığımız siyah detaya buluşturuyorum. Şöyle çaprazından çıkacağım ve tekrar aynı noktaya geri geleceğim. Şöyle ipimi şurada çıkartayım. Bakın. Bu kadar bir işleme yeterli. İpimi hemen düğümlüyorum burada. Şöyle alayım ve kesiyorum. Hemen diğer gözümüzü de yapalım. Gözün bitişiğine yanına geliyorum. Şöyle tepe noktasından, gözün tepesinden şöyle uzak bir yerden çıkıyorum. Sonra tekrar şöyle yanına bir sık iğne boşluk bırakarak bir düz çizgi elde ediyorum. Çaprazından çıkartıp aynı noktadan tekrar geri dönüyorum. Evet. Bu işlem de yeterli. Evet. Şimdi ipimizi de burada düğümleyelim. İplerimizi de içine çekelim arkadaşlar. Şöyle alsam yeterli olacak. Diğerini de yapalım. Evet. Şimdi göz altı için beyaz ipe ihtiyacım var. Kalın bir ip olduğu için katlarını ayırıyorum. Şöyle bu kalınlıkta yeterli olacak. Yine uzak bir yerden şu başladığımız noktaya geliyorum arkadaşlar, bakın. Yandaki başladığımız noktadan geliyorum. Şöyle çapraz gözün tam ortasından alttan çıkartıyorum.
Bakın minik bir dokunuş. Yeterli. Hemen diğerini de yapalım tekrar. Olmuş olsun bizim için. Hemen siyah iple başlangıç noktasına geliyorum. Çaprazını gözün ortasından, alt ortasından geçiriyorum. Evet. Bakın. Bu şekilde yeterli. Şöyle düğümleyeyim bu iplerimi de. Diğer ipimi de. Ve fazla parçalarını kesiyorum. Şöyle tığ yardımıyla içeriye alıyorum. Kalın ip olduğu için bunu yapıyorum arkadaşlar. İnce iplerle çalışırsanız eğer tığ ile çekmeyin. İlmek aralarınıza zarar verirsiniz. İğne yardımıyla yok edin bu tür ipleri. Evet. Şimdi arkadaşlar ağız detayını çalışalım. Ağız için şöyle ipimi alacağım. Şu parça iplerimi şöyle koyayım. Tek kat alalım. Ama çift olarak kullanacağız. Şöyle katlayalım uzun olduğu için. Şöyle yapsam yeterli. Şimdi arkadan bakın arkadaşlar, şimdi şurayı kullanacağım. Ortaya denk gelecek yerden beyaz ilmek kaydırma yaptığımız yerden ipimi sabitliyorum. Şimdi şu noktadan ve şu noktadan şöyle geçireyim. Şöyle 2 ilmek kaydırma çizgisi oluştu ya, hem kırmızı ipte hem beyaz ipte, onları kullanıyoruz. Şöyle bir tane alıyorum. Şöyle düzelteyim. Aynı yerden tekrar giriş yapmam lazım. Şöyle çıkarttım. Şimdi şu aynı yerden tekrar çıkalım ki ipimizi orada düğümleriz. Evet, bakın minik bir ağız detayımız oldu. Bu yeterli arkadaşlarım. İpimi düğümlüyorum. Şöyle uzak bir yerden çıkartayım. Şöyle içine çekmiş oluruz. Bunu burada kesiyorum. Diğer ipimi de içeriye çekiyorum. Bakın çok sevimli olmadı mı? Şimdi yine ipimin tek katını alacağım. Kollarını çalışacağız. Bunu tek katta yapalım arkadaşlar. Şöyle. Şimdi şöyle arkadan bir yerden geleyim. Göz kararı yapıyorum. Şurası uygun. Bakın nereden yaptım? Şöyle yaptım. Şöyle 2 sıra çapraz olarak geleceğim. Hemen bir yanından çıkacağım. Tekrar geleceğim. Şöyle aşağıdan çıkacağım. Hemen geleceğim. Şu ortadan birazcık uzaktan çıkacağım. Bakın. Şöyle. Şunu birazcık kaydıralım. İsterseniz bunu daha da belirginleştirebilirsiniz. Ben tek kat ip yeterli görüyorum. Evet. Şimdi şuradan bir çıkalım. Bir bakalım. Evet. Bakın. Şimdi aynı işlemi diğer tarafta uygulayalım. Simetrik yaparsak daha güzel duracak. Şöyle çıkartıyorum. Bakalım. Şöyle yaklaşık 2 sık iğne gibi arttırma denk geldiği için şöyle uygun. Ne yaptık? 2 sıra yaptık. Şöyle gelsek, şurası çok uzun olur. Buradan parmak çıkartırız. Şuradan gelelim.
Şöyle yana geçelim. Tekrar aynı noktaya gelelim. Alttan çıkalım. Ve aynı noktaya gelip şöyle ortadan şuradan çıkalım. Evet. Şimdi ilk geldiğimiz yere bir iğnemle batıyorum. Evet. Bakın. Şunu şöyle yapalım. Evet. Bu şekilde de ellerimizi yapmış olduk. Kollarımızı çalışmış olduk. Tamam. Şimdi bu iple de işimiz bitti arkadaşlar. Şöyle bir düğümleyelim. Beneklerimizin bir tanesini çalışabiliriz diye düşünüyorum aslında. Şöyle bir benek yapalım. Şöyle tam ortasından şuradan bir benek yapalım. Dördüncü sıraya yapmışım. Şimdi parmağımın üzerine ip alıyorum arkadaşlar. İğnemle bu şekilde giriyorum. 1, 2, 3, 4 tane dolayalım. Ve şöyle yanından çıkacağım. Bir tane de şuraya yaparız. Nereden yapacaksınız? O noktadan çıkartmaya özen gösterin. Şöyle ipim takıldı. Bakın. Minik bir benek oldu. Daha büyük olmasını istiyorsanız ipinizin kalınlığını arttırabilirsiniz. 1, 2, 3, 4. Şöyle araya bir ip alalım. Bir sıra üstten yapmışız. Şöyle buraya yapayım. Evet. Bakın ikincisini de yapmış olduk. Bu şekilde benekleri de tamamlayabilirsiniz. Şimdi ben diğer benek serpmelerini de yapıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben benekleri, çekirdekleri de şöyle bolca çalıştım. İnce iple yaptığım için daha fazla yaptım diğer ürünlere göre. Bu şekilde bitirmiş olduk. Bir tarif videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlarım. Bu şekildeki videolarımın devamını görebilmek adına kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Bildirimlerinizi açmayı unutmayın ve videomu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hepimizin ellerine sağlık. Hoşça kalın.